Herkese merhaba. Gamer Papers kanalına hoş geldiniz. Ben Ergi. Bu videomuzda başımıza bela olan 4-3-3A ve 4-3-B taktiklerinin karşı taktiğini oluşturacağız. Sizlere iki tane farklı taktik göstereceğim. Bunlardan ilki 4-3-3A ve 4-3-B'de hangi taktik anlayışını uygularsanız uygulayın, rakibi rahatlıkla durduracağınız 4-2-3-1 taktiği olacak. Diğer taktiğimizde ise rakibin kanat oyunu oynadıklarında kullanacağımız bir taktik. İlk taktiğimizde yani 4-2-3-1 taktiğimizde başlayalım. Öncelikli olarak taktiğimize geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Eğer rakip bizden güçsüzse bu taktiği yapalım. Eğer rakip bizden güçsüz değil veya adamla denkiz veya biz daha iyi bir kadroyuz, bu taktiği çok kullanmamıza gerek yok. Çünkü biraz savunmacı kalabilir bu taktik. 4-3-3A ve 4-3-B taktikleri için neden 4-2-3-1 kullandığıma bir geleyim. 4-2-3-1 kullanmamdaki ana sebep aslında orta sahayı kalabalık tutarak rakibe rahat top oynattırmamak, kanatlardan gelecekleri alanları da doldurmak oluyor. Bu taktiğin en önemli alanı iki tane ön liberomuzun oluşu. İki ön liberomuzun biri sola, biri sağa daha yakın olduğu için ve rakibin sağ kanat ve sol kanatları daha rahat kapattığı için bu iki oyuncumuzu takımın en savunmacı oyuncularından seçmemize özen göstermeliyiz. Benim şu an takımımda bunlara en yakın oyuncular Cooper, Myers ve Deru. O yüzden de ben ikisini seçtim orta sahaya. Kanatlarımızı takımın hücumcu oyuncularına seçebiliriz. Takımın orta hali yani hem savunması, hücumu dengeli olan oyunculardan da alabilirsiniz. Onunla ilgili bir mecburiyetiniz yok. Ama önemli olan bu taktikte ön liberoları çok savunmacı yapmak. Zaten gol atabileceğimiz en fazla iki tane oyuncu var bu taktikte. Bir 10 numaramız bir de forvetimiz. O yüzden takımın en kreatif oyuncusunu 10 numaraya atın. Forvetimizde tam bir santrafor yapmanızı öneririm. Gelen topu atmalı. Onun dışında çünkü bu taktikte pek gol bulmamız kolay gözükmüyor. Savunma hattımıza bir geleyim. Şu an elimde kim var? Merih Demiral, Toloi, Zappacosta ve Shaw var bende. Yani şöyle söyleyeyim. Daha iyi savunmacılarınız varsa savunmayı koyun. Bu taktikte şöyle bir şey var. Sadece 10 numaramız ve forvetimiz gol atmaya yönelik ve diğer oyuncularımız aslında Allah'ını seven savunmaya geçsin mantığında bir taktik. O yüzden de diğer oyuncularımızı baktığınız takımda daha güçlü savunmacılar var. Onları koyun abi. En fazla bir kanadı belki hücumcu tutabilirsiniz. Taktik anlayışlarımıza geleyim. Bir yandan onlara da geçelim. Oyun stilimiz kaleyi görünce vur. Bunda da sebebi zaten bütün takım savunma yapıyoruz. O yüzden hücumcu işlere girmeye hiç gerek yok abi. Biz savunmamıza kalalım. Forvetlerimiz sadece hücum. Orta sahamız klasik. Pozisyonunu koru. Defanslarda da geride kal. Yani standart bildiğimiz OZM taktiği yapıyoruz arkadaşlar burada. Markajımız alan markajı. Adam markajı yapmak çünkü hücumcu özellikle yaptığınız savunmalarda işe yarar. Savunmacı taktikler yapıyorsanız kesinlikle adam markajı kullanmayın. Ben de bu taktikte kullanmadım. Offside tuzaklık hiçbir işimiz yok. Geride duracağız zaten. Offside tuzağımız hayır. Mücadele kısmına dikkat çekmek istiyorum. Mücadele kısmına özellikle dikkat çekmek istiyorum. Mücadele kısmında normalde eğer hakem daha sevimliyse diyeyim işte yeşil renklerdeyse daha agresif tutuyoruz. Kırmızı sinirliyse normalde daha dikkatli tutuyoruz. Bu taktikte abi zaten 5 tane orta sahamız var. O yüzden biri 10 kişi kalsak da sorun olmaz. Biri kırmızı kart da yiyebilir. En düşük agresif tutuyorsunuz. Baktığınız hakem çok yumuşak, çok agresif de yapabilirsiniz. Ben şimdilik agresif bıraktım. Bunu maçına göre size bırakıyorum. Taktik kısmımıza geldim. Buradan da almamız gereken seviyeler şu şekilde arkadaşlar. Yani ben denedim. En iyi ve en sağlıklı dengeyi böyle buldum. Baskıyı 69 yapıyoruz. Yapabildim mi? Yaptım. Rakibe yakın oyna. Stilimiz 39. Yani defansif tempomuz da 69. Yani 69, 39, 69 stilinde oynuyoruz. Stili defansif tutmamızın sebebi zaten çok belli. Takım savunmacı tutmamız. Yüksek hızda paslaşıyoruz. Hemen karşı kaleye gitmeye çalışıyoruz. Rakibe de yakın oynuyoruz. Bu biraz zaten OSM'nin taktiği aslında. Yani mantıken bakarsanız stili 39 olan bir takımın baskısı 69, temposu 69 olmaz. Ama OSM bu tarz şeyleri seviyor. O yüzden OSM'de bu tarz taktikler deneyebiliriz. Uzmanlara geliyorum. Uzmanlarda her zaman aynı şeyi söyleyeceğim. Hiç macera aramayın. Takımın en yaşlı oyuncusunu kaptan yapın. Penaltılarda takımın en iyi golcüsünü yani en iyi şut çeken oyuncusunu, serbest vuruş ve kornerlerde takımın en kreatif oyuncusunu kullanabilirsiniz.
Ben yine tekrardan şuradan göstermiş olayım. Kaptanımıza bir daha bakalım. Hadi birlikte seçelim. Yaşına bakıyorum. 32 Zapata'nın. Daha yaşlı bir oyuncu var mı? Yok. Sevdim de bir top. Zapata'da kalsın. Penaltıları yine Zapata'da bırakıyorum. Çünkü takımın şu an tek forveti. Serbest vuruşlarım ben Bruno Fernandes'e, kornerlerini de Fernandes'e veriyorum. Zaten bu takımda kime vereyim? Yani öyle de bir durum var. Bruno Fernandes'i bulmuşken verelim. Takıma tekrar bakayım. Şöyle yani bu ilk taktikte aslında yapmamız gerekenler bunlar. Ben eminim ki bu taktiği kullanırsanız rakipten minimum 1 puan alacağınıza eminim. Şansınız yaver giderse de bu taktikle 3 puanla çok rahat alabilirsiniz diyorum. Ve ikinci taktiğime geçiyorum. İlk taktiğimizde 4-2-3-1'den bahsettik. İkinci taktiğimiz yine 4-3-3A ve 4-3-B'ye karşı taktik olacak bir taktik. Ama bu sefer taktiğimizin adı 5-2-3-A. Bu taktiği de yapmadan önce belirtmek istediğim bir nokta var. Rakip sadece sizden güçlü ise bu taktiği yapın. Yani rakibe denkseniz veya rakipten biraz güçlüyseniz bu taktiği yapmanıza gerek yok. Çünkü çok savunmacı bir taktik kalacak. Onu öncelikle söyleyeyim. İkinci bir söylemek istediğim konu var. Bu taktikte rakip özellikle kanatları kullanıyorsa bu taktiği yapmaya özen gösterin. Paslı oyununda yapabilirsiniz. Ama biraz sonra vereceğim taktikte anlayacaksınız ki yani neden kanatları kullan demek istediğimi aslında birazdan işin içine detaylı girdim anlayacaksınız. Siz yine de rakip kanatları kullanıyorsa bu taktiği yapmaya özen gösterin. Taktik anlayışımıza gidiyorum. Takımımızı açalım bakalım bir durumdaymış. Evet, bu taktikteki asıl amacımız rakip kanatları kullandığı için rakip aslında kendi silahıyla vuruyoruz burada. Arka tarafımızı beşli tuttuğumuz için sol beklerimize sağ bekimiz diğer iki sol stoper ve sağ stoperimize yakın kalıp rakibin kanatlardan gelmesini engelliyor. Kendi hücum hattımızda da koyduğumuz sağ kanat ve sol kanatta rakibi boş alanlarına hücum edip gol bulmaya çalışıyor. Biraz daha basit anlatmam gerekirse ön 3 hatta yani ön üçlüde bulunan sol açık, sağ açık ve santraforumuz sadece hücum odaklı ve arkadan top kaptığımızda gol atmaya yönelik oyuncular olacak. Orta sahadaki iki oyuncumuz tamamıyla savunmacı ve ön liberolarımız olacaklar. O yüzden o iki oyuncuyu seçerken takımın en savunmacı oyunculardan seçmenize dikkat edin. Valencia takımında ne durumda ona bakalım. Ruben Neves zaten dikkat ederseniz 85 defansı var. Guillamo'nun da 81 defansı var. Daha iyi bir savunmacım olsaydı onları koyardım. Maalesef elimdeki imkan şu an bu kadar. Arka hatta da zaten ön tarafı yani sadece ön üçlüyle hücum edeceğimiz için arka tarafı yine full savunmacı tutabilirsiniz. Onunla ilgili yani özellikle bir şey söylememe gerek yok. Zaten çok savunmacı bir taktik. Oyun stiline gelelim. Oyun stilimiz kontra atak. Bunun da sebebi sadece ve sadece kontratak kovalamamız. Yani kanat yani normalde kaleyi görünce vur da yapılabilir bu taktikte. Ama kanatları kullanan rakiplere karşı kontratak kullanmak iyi bir taktik anlayışı. Ben denemenizi öneririm bunu. Yine çizgi taktiklerimiz standart. Hücumcumuz sadece hücum, orta sahamız pozisyonu koru ve defansımız da geride kal durumunda. Markajımız offside tuzağımız biraz önce bahsettiğim gibi yine alan markajı ve hayır tutuyoruz. Mücadeleyi bu sefer size bırakıyorum. Çok orta sahamız yok. 10 kişi kalırsak büyük sıkıntı yaşarız. O yüzden 10 kişi kalmamıza hiç gerek yok. Hakem eğer ılımlıysa agresif gidelim. Eğer hakem daha sert bir hakemse mücadele dozumuzu düşük tutabiliriz. Ben normalde tutuyorum ama dediğim gibi size bırakıyorum bunun kararını. Derecelendirme sistemimize de baktığımızda 72, 27 ve 72 olarak hazırladım. Ya bunlar biraz deneme yanılmayla çözülen şeyler. Şimdi ben burada ne anlatsam biraz şey kalıyor yani tam altını dolduramıyoruz. Bu biraz deneyip kurguladığımız şeyler. Ama en azından mantık olarak şunu söyleyebilirim. Biz yine arkada beşli olduğumuz ve fazla kişi olduğumuz için defansif stili yüksek tutup kontra atak oynamamızdan dolayı da rakibe yakın oynayıp yüksek hızla paslaşıyoruz. Biz topu kazanacağız. Kazandığımız gibi öndeki üçlüye atacağız ve gol atmaya çalışacağız. Rakipten zaten güçsüzüz. O yüzden kaybedecek çok bir şeyimiz de yok. Ama bu maçta bir anda gol yemediğimiz için 1-0, 2-0'lık sonuçlar almamız muhtemel. Yani kazanırsanız da nasıl kazandım diye şaşırmayın. Çünkü kazandıran bir taktik. Bunu size söyleyeyim. Uzmanlarıma tekrar geliyorum ama uzmanlarda her zaman aynı şeyi düşünün. Uzmanlarda sevdiğiniz oyuncuyu kaptan yapmaya çalışmayın. Yani fanteziye gitmeyin. Takımın yaşlı oyuncusunu kaptan yapın. Bir daha yapalım birlikte. Belki geçen seferden kaçıran olmuştur. Yine forvetlerde ama Cavani'ye vermiştim ama
Sané'ye de verebilirim. Cavani'ye de verebilirim. İkisinin hücumu çok kuvvetli. Cavani'de bıraktım. Net bir santrafor olduğu için bıraktım bunu da. Mesela serbest vuruşta burada yanlış kalmış. Burada mesela vereceğimiz oyuncu Sané olmalı. Neden? Hücum gücü bir kere çok kuvvetli oyuncunun. Aynı zamanda kanat oyuncusu. Kornerlerde mesela direkt Sané'ye vermeyebilirsiniz. Bu da Ruben Neves'e de verebiliriz. Sané'ye de verebiliriz. Bu biraz takım içinde baktığınız yani diğer maçlarda mesela oynadığınız daha önceki maçlarda diyelim ki Ruben Neves ve kendi takımdan örnek vereyim. Ruben Neves diyelim ki çok asist yapıyor. O zaman ona vermeye çalışın. Baktığınız kanat oyuncunuz daha çok asist yapıyor. Ona verin. Bunu tamamıyla size bırakıyorum. Uzmanlarımızı bu şekilde ayarlamış durumdayım. Tekrardan bir dizilişe geldiğimde aslında dengeli ve güzel bir kadromuz var. Ön liberolarımız gayet savunmacı. Arka hattımız güçlü. En önemli stoperimiz yani en güçlü savunmacımızı ortada tutuyoruz. Bu her zaman bizim için bir direktir. Yani beşli ve üçlü taktiklerde sağ veya sol stoperi güçlü yapacağınıza her zaman orta stoperi en güçlü yapın. Bu da önemli bir sigortadır. Bu da her oyun için geçerlidir ama o senaryoda çok geçerli bir kural. 4-3-3A ve 4-3-B taktikleri için oluşturduğum karşı taktikler bu şekilde. Taktikleri denedikten sonra yorumlarda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Aynı zamanda başka taktiklerle ilgili de bilgi almak isterseniz veya yeni videolar görmek isterseniz onları da yorum kısmında paylaşabilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Evet, 4-3-3A ve 4-3-B taktiklerine bir daha giriyorum. 4-3-3A bir daha giriyorum sana. 4-3-3A daha gülmeyeceğim ama. 4-3-3A ve 4-3-B taktikleri için oluşturduğum gülme ya. Hiç abini dinleme. Burada bir saattir yardırıyorum. Asıl YouTuber buradaymış adam var ya. Ne oldu? Yine boğuk konuştun değil mi? Oğlum bir saattir. Gelip şurada 10 dakikada var ya şurada taktik Abi editi yapacak kişi benim zaten. Zaten yedi de maruz kalacağım. olmadığın zaman I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be right